Uzun yıllardır tarzını, tavrını, tekniğini oldukça beğendiğim bir kadın vokali inceleyeceğiz. Zara. Hazırsan vokal teknik analizine başlıyoruz. Evet, TV8 ekranlarında Şeffaf Oda programında canlı canlı söylediği bir türkünün analizini yapacağız arkadaşlar. Bilerek bu performansı seçtim. Canlı performanslar candır diyoruz. Evet, kemanede Cafer Nazlıbaş çok önemli bir kemane üstadı diyebilirim. Çok da sevdiğim bir türküdür. Bilenleriniz var mı bilmiyorum. Gova gova indirdiler yazıya. Zorluk derecesi olarak çok kolay olduğunu söyleyemem çünkü tizden başlıyor ve hakimiyet isteyen bir türkü ve hançereleri de oldukça zor. Şu an çok akustik bir performans bu arkadaşlar. Söylemesi daha da zor olacak. Bakalım Zara nasıl söyleyecek? Gova gova indirdiler yazıya aman aman. Gova gova indirdiler yazıya aman aman. Nasıl bir gırtlaktır ya? Tütettiler alkın tasıya. Dut ettiler algınalı tasıya. İş başa düşünce bakmaz gözüya aman aman. İş başa düşünce bakmaz gözüya aman aman. Kaç kuzulu ceylan, kaç avcı geldi. Ağırlıklı dik ses kullanıyor. Elinden kaç kuzum kaldı. Biraz geriye attı burada. Kaç kuzulu ceylan, kaç avcı geldi. Avcılar elinden kaç kuzum kaldı. Zara klasik bir icrasını yapıyor burada. Neden? Gerçekten çok naif bir renk. Naçizane fikrim lirik soprano olduğunu düşünüyorum. Lirik sopranolar aynen Zara'da duyduğumuz gibi çok tatlı bir renge sahip olurlar ve hafif bir renk olduğu için de sesi daha çevik olur. Agiliteyi çok daha rahat yaparlar ve gırtlakları çevik olur. Farkındaysanız böyle hani derler ya bülbül gibi bir gırtlak duyuyoruz. Hançerleri çok temiz yapıyor. Ses rengi çok tatlı. Tize çıktığı halde, tizde söylediği halde hiçbir şekilde kulağa tırmalamıyor ki farkındayım. Yine burada akustik bir performans yaptığı için daha da zor bir iş yapıyor. Tonu tutmak zorunda, birçok şeye dikkat etmek zorunda. Yani ufacık bir falso çok daha büyük duyulabilir ve çabuk duyulabilir. O yüzden de gönülden tebrik etmek lazım. Kolay da bir iş değil ve ip gibi söylüyor yani. Hani hiçbir kayma yok. Çok muntazam. Ben sizlere burada Zara'nın şu özelliğine dikkat etmenizi isteyeceğim. Çok güzel bir Türkçe kullanıyor. Yani her söylediği tane tane, her söylediği ifadeli, nüans olarak çok güzel bir teknik kullanıyor. Gaç kozulu ceylan derken lan hecesinde biraz A'yı geriye bıraktı. Göğsün alt tonlarına doğru biraz geride söyledi. Ben bunu yıllar içerisinde Zara'da oldukça duyuyorum. Bu hatta az duyduğum bile bir performansı diyebilirim arkadaşlar. Göğüs tonuna inerken Zara genellikle şunu yapıyor. Kaç kozulu ceylan diye böyle bir pesleştirip A'ları, E'leri hangi vokalse geriye doğru bırakarak göğüs tonunu biraz
mat ve kapalı kullanıyor. Ben Zara'da en fazla bunu duyuyorum. Teknik anlamda hatalı kullanış olarak ama girdiği ton inanılmaz güzeldi. Bu arada mix tone dedim aslında ama ben tam bir kafa sesi de değil, tam bir mix de değil, ikisinin birleşiminden light mix dediğimiz bir tını kullandığını düşünüyorum. O yüzden kulağımıza da sivri gelmiyor. Yine söyleyeceğim. Lirik soprano olmanın avantajı bunlar arkadaşlar. Tizleri yumuşak, duygusal renklerdir lirik sopranolar ve aynen Zara gibi çok da tatlı renkler çıkar ve biz de böyle doya doya izleriz, dinleriz ve devam ediyorum. Herkes keyifli tabii ki bu performanstan. Bir de oturuşuna dikkat etmenizi istiyorum. Bakın ne kadar dik bir şekilde oturuyor. Zalim ağacı düşmüş, gelir izine aman aman. Zalim ağacı düşmüş, Hafif yanaklar açık. gelir Önemli. izine aman aman. Alkanlara kıtmış iki dizi. Duydunuz mu orayı? Otururken ne kadar dik oturuyor, vücudu ne kadar muntazam bir şekilde hizalanmış. O da bir esneme şekliydi. Aha gözüne aman aman, mor sinekler konmuş. Aha gözüne aman aman, kaç kuzulu Nüansı duydunuz mu? kaç avcı geldi. Türkçeyi düzgün kullanarak yapıyor. Avcılar elinden kaç kuzun kaldı. Kaç kuzulu ceylan, kaç avcı geldi. Avcılar elinden kaç kuzun kaldı. Nasıl bitirdiğini fark ettiniz mi? Performans bitti ve arkaya yaslandı. Yani performansı bitene kadar sanki bir ipin üzerindeymiş gibi kendini gergin tuttu, dik tuttu ve postürüne gerçekten önem verdiğini tam bu şarkının, türkünün bitişinde fark ettik. Bu çok önemli. Otururken de söyleyebilirsiniz, ayaktayken de söyleyebilirsiniz ama hiçbir zaman üst bedeniniz şu şekilde durmamalı şarkı söylerken. Her zaman sırtınız, omurganız daha dik durmalı ki vücudunuz bunu yaparken zorlanmasın. Yani şarkıyı söylerken ses tellerinize destek versin. İkinci kata da aynı şeyi duyduk. Biraz geriye atıyor peslere doğru. Kaç kozulu cey derken bu kadar değil belki ama bu performansı gerçekten şimdiye kadar duyduğum en göğüs renginde kapanmamış renkleri duyduğum performans. O yüzden hani çok belirtemiyorum ama eğer Zara'yı benim gibi yakından takip ediyorsanız ve uzun yıllardır takip ediyorsanız çok iyi anlayacaksınız. Peslere doğru nasıl böyle bir renk elde ettiğini. Genellikle lirik sopranoların zaten zayıf olduğu bölüm arkadaşlar göğüs renkleri olur. Göğüs rengi kuvvetlenmedikçe, göğüs rengi tınısal olarak zenginleşmedikçe tizden yani kafa sesinden ya da mix sesten aşağı doğru inerken göğüs sesine bağlanırken bu tarz geriye düşmeler ya da rengi bir türlü ortaya çıkaramama durumları zaten rastlıyoruz özellikle lirik sopranolarda. O yüzden bir lirik sopranoysanız göğüs renginizin, orta tonlarınızın güçlenmesine ekstra dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Ben Zara'nın bu performansını çok beğeniyorum. Örnek de alınmasını tavsiye ediyorum. Çünkü halk müziği söyleyenler eğer birisinden geçecekse bir türküyü Zara gibi güzel, temiz söyleyen, nameleri, gırtlakları, hançere tekniğini temiz kullanan bir icracıdan dinlemesini de her zaman herkese tavsiye ediyorum arkadaşlar. Umarım bu video sizler için faydalı olmuştur. Videoyu beğenmeyi ve yüklediğim videolardan da haberdar olmak için kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Başka bir videoda ya da canlı yayında karşılaşmak dileğiyle kendinize ve sesinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.